What do you think about the world nowadays, the current situation? Honestly, Yeah. fucked up. Bu Türkiye'yi kötüleme amacıyla yapılan bir Ama video da şimdi değil. sen bana gidip Filistin'den bir örnek gösterirsen ben bunu bilemem ki. Ben ailemle 2 seneden fazla oldu. Hiç alakam yok. Ular hayat mı, öldü mü, ne oldu bilmiyorum. Bunlar profesör, jurnalist, artist, businessman. Ağla. Bunların ne suçu var bunlardan var ya. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Emin Batman. Batman Sokak'tan yeni bir bölümüne ve kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Şu an tekrar Amsterdam'dayız ve bugün değişik bir video çekeceğiz. Alışıgelmiş bir video değil. Bugün farkındalık yaratmak istedik Tayyip kardeşimle birlikte. Tayyip kardeşim, verir misin? Teşekkürler. Burada birkaç tane zarfımız var ve içerisinde logolarımız var. Logoların birbirleriyle bağlantıları masum insanların katledilmesi. Mesela birisinin içerisinde Mısır'da ölen Rabia kardeşimizin logosu var. Uygur kardeşlerimize ait de var. Je suis français de var. Fransa'da olan terör olayları hakkında da logolar var. Bakalım turistler bu logoları biliyorlar mı? Bu zulümleri tanıyorlar mı? Elimizle oraya yardımcı olamayacağımız aşikar ama kalbimizle, dualarımızda eksik etmeyelim o kardeşlerimizi diyor ve videoya başlıyoruz. Did you know my last name is Batman? Really? Yeah. I would like to ask you to pick one envelope and guess the logo. Hopefully I will open it. Yeah. Black Lives Matter. Do you know what it is? Black. Adidas? No. No. Black Lives Matter. No, sorry. It's about a movement. Ah, for the racist. Yeah. For the racist thing, I think. Black people are getting racist comments and getting murdered in America. That is our president, new presidents that we have in the country, Mr. Duterte, that you always push about this. If you Support. if you can see the videos in YouTube, you can see about it, Okay. about the races of the black people killing in America. Because we have same problem, but not as a black people, as a racist. You know, different culture, religions, like that. Are Muslims and Christian living in peace in Philippines? Yeah, but I'm some glad. part, but some part have little bit cruel things happen, but mostly it's okay. Thank you very much and have a nice day. You have a nice shirt. Hello, mister. Can I ask you a short question? Yeah, which country are you from? Spain. Spain. Buen dia. Buenos días. Oh, buenos dias. There we go. Today, I want to ask you to pick an envelope and guess what it is about. The logo. All right. This one, for example. I have no idea. This says like rabia. Rabia is like this dog disease Rabia. for Yeah. for rabia. Yeah. Rabia was a girl who got shot in Egypt during the war. She was in protest against the government and she got killed and actually wrote a really emotional letter to her father. So if you want to look that up, I cried when I listened the letter she wrote to her father. So I will check it. yeah. Today we want to raise awareness about people who are getting murdered because of no reason. We have many like Black Lives Matter, Je suis français, things like that. What do you think about the world nowadays, the current situation? Honestly, Yeah. fucked up. Totally fucked up. It's upside down, and I don't know. I don't agree with the politicians, any politics, any. They say democracy. I don't believe there is democracy. They say it's communism. I don't believe it's communism. I don't believe anything. Just believe on the capitalism, the power, just selling weapons, killing people. That's their game. Unfortunately, that is the way it goes. What should we do as locals or just as citizens of a country? We cannot really go physically to a place where the war is getting in, but by just raising awareness and
people know about it. That's the way I think we can maybe fulfill their heart. Yes, fulfill their hearts will be a really nice thing, but actions have to be taken in order to make a change. Don't do to others what you wouldn't like to the others to done to you. It's a bit difficult, but yeah, It is. what you do is also good work. Thank you very much. That's why we are here. Ik pak deze. Nou. Ik denk dat het lucht en rust betekent. Ja. Het is iets rustgevend. Zeker weten. En heeft u ook de laatste tijd met het nieuws de conflict in Sudan meegekregen? Nee. Nee. Ja, deze kleur staat dus voor de conflict in Sudan. Tussen de overheid en de mensen daar is er een conflict. En mensen hebben daar dus helemaal geen internet om aan de buitenwereld te laten zien wat er daar eigenlijk gebeurt. En op social media draaide een campagne door iedereen deze kleur als profielfoto te laten doen. Wilde iedereen daar awareness bij creëren eigenlijk. En op deze manier is dat best wel gelukt, want ja, ruim de meerderheid op social media heeft het ook echt gedaan. Ja, dat is heel goed, want ik ben niet vaak op social media. Dat verklaart waarschijnlijk waarom ik het niet gezien heb. Maar dat hoeft ook niet per se. Nee, maar dit maakt me weer zeker wat wijzer. Dus Ja. ja, mooi. Heel erg bedankt en ik wens u nog een fijne dag. Ja, ik jullie ook. Nou, teamwork. De Franse vlag, ja. Ja, je suis français. Dat lijkt zo'n beetje op Van Ken of Je suis Charlie. Ja, je suis Charlie, maar dan je suis français. Ja. Wat komt bij jullie op als jullie dit zien, zwarte achtergrond? Ik weet niet, dat zou mij denken aan de mensen die overleden zijn door dat ding van Charlie Hebdo. In 2015, als ik me niet vergis, zijn er dus een aantal aanslagen geweest in Parijs. Als actie daarop en om awareness te creëren was deze logo dus uitgebracht. Ja, wel, ik denk dat dat wel een grote invloed had gehad. Hè. Ja. Ik ken veel mensen ook in België die zo hun Facebook profielfoto en zo Met dan de aangepast. Franse Ja. vlag als achtergrond, dus ja. Maar dat is de catchphrase van Madame Je suis Charlie bijvoorbeeld. Dat, echt iedereen kende die. Hè. Dus vandaar. Ja. Is goed. Heel erg bedankt. Bunun da açıklamasını getirmek istiyorum. Bazen arkadaşlar arasında da paylaşımlar görüyorum. Mesela gayrimüslim bir ülkede yapılan bir katliama ok olsun, hak ettiler gibicesinden yorumlar görebiliyorum. Ne kadar insan dışı yorumlar aslında diye düşünemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü din, kültür ve ırk ayırmadan suçsuz insanların katledilmesine Müslümanlar olarak ve insan olarak özellikle her zaman dur demeliyiz. Bu Müslüman olur, Müslüman kardeşlerimizin katliamı olur. Tabii belki daha çok daha yakın olduğu için bize daha çok üzülürüz. Ama bu gayrimüslimlere yapılan, suçsuz gayrimüslimlere yapılan saldırının doğru olduğu kanaatine varmamak gerek. Onlar da suçsuz yere öldürülüyor ve oh olsun, hak ettiler gibi yorumlara yer vermeyin. Veren arkadaşlarınızı da uyarın arkadaşlar. Çünkü biz Müslümanız. Mağdurun her zaman yanında olmalıyız. Değil mi arkadaşlar? Aleykümselam arkadaşlar. Nasılsınız? Siz sormalı. Ne yapıyorsunuz burada? Video çekiyoruz. Röportaj istemiyorsunuz. Neyle ilgili? Neyle ilgili? Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz bugün. Bugün semboller gösteriyoruz. Mesela Je suis français ya da Uygur Türklerin. Ya Je suis français, yani bu mesela Paris'te yaşanan terör olaylarının logosu. İnsanlara bakalım biliyorlar mı gibisinden soru soruyoruz. Siz isterseniz bu zarfı açın bakalım, başka bir olayın anlamını biliyor musunuz? Nereden geldiniz bu arada? Türkiye, Tekirdağ. Tekirdağ. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle Türkleri görünce ben seviniyorum arkadaşlar. Kameraya gösterin isterseniz ilk önce. Ben bilmiyorum. Ya ben de bir anlam çıkartamadım. Anladım. Ee, Sıkıntı yani yok. Küçük bir çocuğun elleri bağlı arkada ve Yani çocuklara karşı şiddet olabilir. yani evet, veya şu an Türkiye'de işte Tecavüz fazla olabilir. haber çıkıyor, evet, taciz haberler olabilir. Bu Filistinli bir sanatçı, kartun yapan bir sanatçının katliamından sonra çıkan bir sembol. Her ülkede o kadar çok olay var ki. Evet, Yani hangi birine bilemiyoruz. neye yetişeceksin? Aynen. Şu an Türkiye'de yaşanan olaylar olsun. değil Mesela aynen. mi? Veya Türkiye'yi neye göre söyleyeceksin? Ne yapacaksın insanlara? Neye çizip göstereceksin? Yok mesela logo Sadece Türkiye için değil. mesela Emine Bulut vardı değil mi? Maalesef Allah rahmet eylesin. Öldürüldü. Mesela Emine Bulut logosunu gösterip insanlar
olayın farkında mı? Bu olay gerçekleştiğini Ama biliyorlar mutlaka mı? o bu ülkede de oluyordur ya. Her ülkede var. Öyle zaten. Yani bunu- ülke kötüleme amacıyla değil. Her ülkenin logosu var ya da bu Türkiye'yi kötüleme amacıyla yapılan bir video da Şimdi değil. sen bana gidip Filistin'den bir örnek gösterirsen ben bunu bilemem ki. Yo, anlıyorum zaten. Yani mesela yani. Amaç zaten bilmek değil. Amaç bilgilendirmek. Ben de bilmiyordum. Ben de tüm kullandığım sembollerin anlamını da bilmiyordum ki. Bunu da samimi olarak söylüyorum yani. Araştırarak, bilgilendirerek awareness sağlamak. Normalde değişik sokak röportajları çekiyorum. Bugün böyle aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Evet, içinde bir tane de Uygur zarfı vardı gördüğünüz gibi. Türk kardeşlerimize karşı yapılan zulümle alakalı. Çoğu zaman burada bir abi duruyor Dam Meydanı'nda. Bakalım bugün duruyor mu? Evet. That was echt fake. Abimiz burada duruyor. Allah razı olsun kendisinden. Bizim burada farkındalık yaratmak için yaptığımız röportajı abi her gün belki geliyor. Bak, aynı logoyu abi maske olarak takıyor. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. İyisiniz? İyi elhamdülillah iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. İsminiz? İsmim Abdurrahim Gani. Memnun oldum abi. Bu logonun anlamı ne? Yani sembol. Bu logonun anlamı Çıllar Doğu Türkistan şimdi soykırım yapıyor. Doğu Türkistanlık insanlar sesini dünya anlatacağım. Neden? Çünkü Çıllar Doğu Türkistan bütün internet, bütün yani akbarat ağaç her şeylerini kapayıttı. Ben ailemle 2 seneden fazla oldu, hiç alakam yok. Ular hayattı mı, öldü mü, ne oldu bilmiyorum. O dolayıdan sessiz kalmış insanların sesini dünya duydurmak için her hafta sonu Amsterdam'da böyle şekilde protest yapıyorum. O buna samavulu. Rabbim sizden razı olsun. Yani kimse size buraya gelmeyi emretmiyor ya da kimse size burada durmak için para ödemiyor. Siz sırf Allah rızası ve farkındalık yaratmak için buradasınız. Sizi buraya getiren ne? Yani her hafta sonu burada durup insanlara davanızı anlatmanın amacı ne? Amacı çünkü ben Doğu Türkistan'da olsam Çin'in toplam kampalarda ya hapishanede olacaktım yalnız ölecektim. Ne anam, ne babam, ne akrabalım, ne çocuklarım, ne de hanımım maddi mani imkanlarından mahrum kaladım. Allah beni o Çinlerin bu soykırımından kurtardırdı. O dolayısıyla Allah'a şükür etmek için sessiz kalmış insanların sesini duydurmak için öyle bir duygu beni buraya hareket gönderecek buradan. O dolayısıyla böyle şekilde protest yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki panolarda mesela bu fotoğraflar kime ait abi? Bu fotoğraflar benim ailem. Babam, anam, abilerim, işi, çocukları. Onlar hayat mı, öldü mü, Çin toplam kampları nelerde bilmiyorum. Şimdi bu Doğu Türkistan 21. asırda Doğu Türkistan Çin toplam kampları bana gördüğünüz gibi. Bunlar bütün genosidlere ait şeyler. Ondan sonra bütün bizim meşhurlarımız var. En akıllı insanlar. Bunlar profesör, jurnalist, artist, biznes ve ağla. Promot Uygurlar var ya. En önemli insanlar bunların hepsi Çin toplam kamplarda kalıyor. Bunların ne suçu var bunlardan var ya? Mesela fotoğrafı gördük. Kesinlikle o zulme de karşıyız. Mesela 1941'de Hitler'in yapmış olduğu soykırımdan ne farkı var şu an? Çin'in yapmış olduğu soykırım soruları akla getiriyor tabii. Görüntüler çok içe dokanıyor. O yüzden sessiz kalmayın arkadaşlar. Hazreti Ali ne kadar güzel söylemiş. Bir yanlışı gördüğünde onu kendi elinle değiştiremiyorsan dilinle değiştir, dilinle değiştiremiyorsan buğz et. Yanlış söylediysem alta yazarım nasıl olduğunu, tam hatırlamıyorum şu an. Burada da videoyu tamamlıyoruz. Sessiz kalmayın, zulme karşı gelin arkadaşlar. Ve dualarınızda kardeşlerimizi de eksik etmeyin diyorum. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.